Yeniden merhaba değerli izleyenler ve Mars Talks'a hoş geldiniz. Bugün sizleri gayrimenkul için strateji platformu ile tanıştıracağım. Kısacası GİSP. Yanımda da başkanı Hakan Gümüş var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi GİSP bakalım neler yapıyor, hangi amaçla kuruldu? Biz de Mars Investment olarak aktif bir üyesiyiz. Sizi dinliyoruz. GİSP yaklaşık 10 yaşında ve gayrimenkul için strateji platformu dememizin maksadı aslında bu alanda, bu sektörde bir think tank vazifesi görsün, bir düşünce kuruluşu. Think tank'i açarsak? Evet, yani bir düşünce kuruluşu vazifesi görsün. Sadece gündelik meselelerle ilgilenmesin. Yani gidip sadece buradaki vergi oranı düşürülsün filan gibi konular değil de biraz daha gayrimenkulün stratejik ve uzun dönemli bakışa ihtiyacı var. Şehircilikle gayrimenkulün bir arada olması gereken, bir arada konuşması gereken çok fazla konu var. Bunları yapmak amacıyla kuruldu GİSP ve sektörün profesyonellerini de cezbediyor ve büyüyerek de yoluna devam ediyor. Evet. O sebeple de üyelerde farklı mesleklere sahip katılımcılar var, mimarlar var, şehir bölge planlamacıları var. Onları ne göz önünde bulundurarak ekibe dahil ettiniz? Vallahi aslında biz çok seçiciyiz. Onu söylemekte fayda var. Yani tabii ki burada şeyi kastetmiyorum. Yani herkese açık bir ortam burası ama referans usulü alıyoruz. Üyelerimizin referanslarıyla geliyor. Dolayısıyla birbirini besleyebilecek, aynı frekansta, aynı noktada konuşabilecek kişiler bu işin içerisinde. Çoğunlukla bu işe biraz daha global taraftan bakan, daha okullu, bu işin bizatihi işini yapan kişiler burada. Yani şunu kastediyorum. Yani bir patronlar kulübü olmak gibi bir niyeti yok GİSP'in. GİSP'in çok büyük müteahhitler bir arada olsun gibi bir maksadı yok ama işi yapan, işi bilen, o fizibiliteyi üreten, o satışı yapan, o pazarlama işini üreten kişiler bir arada olsun diye bir maksadımız vardı ve nitekim bu şekilde ilerliyor. Evet, bu şekilde de amacına en iyi şekilde hizmet ettiğine inanıyorum ve düşünüyorum. 10 yıllık bir geçmişiniz var. Burada bize somut olarak bir örnek verebilir misiniz? Neye yol açtınız? Çok güzel, çok güzel bir soru. Şimdi biz mesela kentsel dönüşüm düzenlemesi biliyorsunuz 2012'lerde yapıldı. Tam o dönemler, GİSP'in kurulduğu zamanlar bu yasal düzenleme ile ilgili birçok çalışmayı biz yaptık ve biz önerdik. Ve buna benzer sektörle ilgili yasal düzenlemelerde de hep GİSP'in önerileri ola geldi. Biz en iyi başardığımız şey ne biliyor musunuz? İnovatif olmak. Yani sektörün hiçbir yerde tartışmadığı, kimsenin henüz haberdar olmadığı konuları biz gündeme getiriyoruz. Örnek vereyim. Dijital imza ile tapu sistemi nasıl değişir? Yani ben ev alım satımını gidip ıslak imza olmadan nasıl gerçekleştirebilirim? Bununla ilgili toplantılar yaptık, öneriler sunduk. Bunun dışında mesela hayalet mutfak diye yeni bir sistem var. Yani bu daha paket sisteminin daha büyüdüğü yeni bir perakende modeli var. Bununla ilgili biz çalışmalar yaptık. Tiny House diye bir yeni değil mi hayatımıza Konsept giren, var, evet. özellikle pandemiyle birlikte giren bir konsept var. Bunun detaylarını, nasıl olduğunu, nasıl tiny house alınabileceğini bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. GİSP'in alanı işte demir, beton, bina filan değil. Tamam. Daha özellikli bir yerden konuya bakıyor ve bu da sektörün profesyonellerini cezbediyor. Kesinlikle. Peki biraz sizin kendi geçmişinize bakarsak, siz şehir bölge planlamacısınız. Evet, doğru. Ve hangi amaçla yola çıktınız? Şimdi şehir planlama şöyle özel bir eğitim. Eğer gayrimenkul sektörünün bir eğitimi varsa aslında bu şehir planlama, teknik eğitimi varsa. Şimdi genelde bu arada bir şehir bölge planlamacısının ne iş yaptığını insanlar tam olarak bilmiyor. Galiba şey olarak hayal ediyor olabilirler. Yol çiziyor, harita mı çiziyor, şehir planlıyor. Onu da burada bir öğrenebilsek aslında çok güzel olur. Şehir planlama aslında işi itibariyle en son konuştuğu şey o bahsettiğimiz fiziki müdahale. Oraya gelene kadar aslında kentin planlanması gereken çok önemli fonksiyonları var. Yani hani mesela niye burada trafik tıkanıyor diye merak ediyoruz ya.
iyi planlanmadığı için. Yani oradaki nüfus kontrol edilmediği için orada trafik tıkanıyor aslında. Ve bir bölgenin yeşil ihtiyacı, bir bölgenin otopark ihtiyacı, bütün bunlar planlanmadığı zaman fena şehirlerde yaşıyoruz maalesef. Veya bir bölgenin cephe düzenlemesinin yapılması, bir bölgenin kaldırım düzenlemesinin yapılması, otobüslerin vaktinde gelmesi, bunların hepsi planlama konusu. Belediyenin çöp toplama işleri bile aslında planlamanın konusu. Tabii ki Türkiye'de bu işler hiç yok denilemez. Yani belli bir oranda başarılan işler var ama şehir planlama biraz daha ciddiye alınsa yöneticiler tarafından biraz daha sözünü dinletebilse daha güzel kentlerde yaşamaya başlarız. Çünkü tasarım birazcık dokununca o şehrin bütün hikayesi değişiyor. Şehir plancısı gayrimenkul piyasasını bilmiyorsa aklı başında bir plan üretemez. Yani buradaki arz fazlası, talep fazlası, acaba bu bölgede konut mu üretmek lazım? Bu bölgede işte service apartments denilen işler mi ön plana çıktı? AVM'ler başka bir şeye mi dönüşmeli gibi piyasayla ilgili bilgisi olmazsa eğer çok yanlış kararlar alabilir. O yüzden bir şehir plancısının gayrimenkul sektörünü bilmesi ve gayrimenkul işiyle uğraşan kişilerin de şehirciliği bilmesi bence çok önemli. Tamam. İşte şu noktada tam olarak aslında GİSP'in ne amaçladığı biraz daha ortaya çıkmış oluyor. Farklı tasarımcıların, plancıların, müteahhitlerin, geliştiricilerin, ekspertizlerin bir araya gelmesiyle aslında tam anlamıyla sektörü ileriye taşımak hedefi. Doğru. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Kesinlikle bizi çok yakından ilgilendiren değerleme raporunun bir yapay zeka sayesinde artık yönlendirilmesi. Bu konuyla ilgili fikriniz nedir? Şimdi bunun birkaç boyutu var aslında. Değerleme raporunun önceden yani sorun neydi, niye böyle bir şey çıktı oradan başlayalım. Sorun şuydu, bir gayrimenkulün $250.000 olup olmadığını bir değerleme firmasının söylemesi gerekiyordu. Şimdi bu manipüle edildi belli oranlarda. Yani işte $180.000 olan piyasa değeri olan bir yer $250.000 yazar mısınız, yazılabilir mi gibi burada bazı gayri ahlaki, gayri nizami işler yapıldı. Bunu engellemek adına bu düzenleme ortaya çıktı aslında. Şimdi havuzdan size değerleme firması atanıyor. Ancak bu değerleme firması Antep'ten veya Hatay'dan geliyor olabilir. Yani burada böyle karışıklıklar var. Son 10 günlük tecrübede bunlar yaşandı. Daha önemlisi bir yabancı yatırımcıyla bir satıcı el sıkışıyor belli bir rakam üzerinde. Sonra üçüncü bir kişi gelip yani değerlemeci gelip hayır o rakam doğru değil dediğinde o anlaşma bozuluyor. Ve son 2 haftada 250 milyon TL'lik yabancıya satışın beklediğini, durakladığını veya iptal edilmek üzere olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burayı şöyle söylemek lazım. Montaigne'in çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki adamın burnu akıyordu ama burnunu kestiler. Yani biz bir sorunu çözmeye çalışırken bütün sistemi aslında kitlemiyor olmamız lazım. Yorumunuz için çok teşekkür ederim Hakan Bey. Evet sevgili izleyenler, bakalım bu yeni değerleme raporu bizi nasıl etkileyeceğiz? Hepimiz heyecanla takip ediyor olacağız. Bakalım önümüzdeki dönemlerde satışlarımız nasıl etkilenecek? Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Mars Talks'un bugünlük sonuna geldik. Bakalım bir sonraki hafta kimlerle beraberiz? Hoşça kalın.